Kur'an-ı Kerim'de biz kainatı 6 günde yarattık diyor. Allah bir günde yaratmaya gücü yetmiyor mu diyorlar. Buna ne diyeceğiz? Kur'an-ı Kerim'de kainatın, semaların ve yerin yaratılması mevzunda hakikaten 6 günü tekrar anlatıldığını görüyoruz. Bir yerde gökleri ve yeri 6 günde yarattık diyor. Bir yerde de semaların 2 günde yaratıldığını söylüyor. Bir yerde küre-i arzın 4 günde yaratıldığını anlatıyor. Bundan anlaşılıyor ki bu sistemler içinde sistemlerin tabi bulundukları kendi zamanlarına göre bir yaratılış keyfiyetinden bahsediliyor. Yani izafi zaman anlayışı içinde her yaratılan şey hangi zaman ölçüsüne tabi ise tabi bulunduğu zaman ölçüsü içinde kaç günde yaratıldığını anlatıyor. Malum küre-i arz semalara nispet edildiği zaman ağırlığı, çapı, hacmi itibariyle belki değeri, kıymeti itibariyle küre-i arz çok büyüktür. Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a beşik olmuştur. Kainatın semeresi olan insana beşik olmuştur. Bir kalp mahiyetinde sine-i kainatta atıp durmaktadır. Ama hacmi, cirmi itibariyle küçüktür küre-i arz. Bu küre-i arzın günleri de ona göre küçüktür. Mesela bir günü belki eskiden 18 saatti, 19 saatti, şimdi 24 saat olarak görüyoruz bunu. Yani o kadar hareketi ağırlaşmış, güneşin etrafındaki dönüşü o kadar betaat kesbetmiş. Belki ileride günlerin boyu daha da uzun olacak. Belki 30 saat, 40 saat boyu olacak. Ama biz kendi zaman anlayışımızda semalara yükseldiğimiz zaman orada durumu çok değişik göreceğiz. Allah semalar dediği Samanyolu daha verasında başka büyük sistemler, hepsinin harekatını ve kendilerine göre bir devir yapıp bir gün meydana getirmelerini anlatıyorsa burada, semalar için ayrılan 2 gün belki trilyon seneler eder. Çünkü her şeyin zamanı kendine göre olur. Herhalde Ay'a gidildiği zaman bizim dünyanın saatini millet kullanmaz. Kalksalar Zühre'ye gitseler, Merih'e gitseler bizim saatle orada iş yapamazlar. Oraya göre bir saat yapmaları lazım. Demek ki zamanımızı gösteren saat de esas itibariyle zamanımız gibi izafidir. Hakkında bir şey söyleyemeyiz. Bir gün şudur diyemeyiz. Öyleyse Allahu alem Cenab-ı Hakk'ın küre-i arzı, güneş sistemini küre-i arz ve güneş sisteminin tabi bulunduğu zaman ölçüsü, zaman prensipleri içinde 4 günde yaratıyor. Gökleri de göklerin tabi bulunduğu zaman prensibi, zaman ölçüleri içinde 2 günde yaratıyor. Bu izafi zaman, ben bir mukaddime mahiyetinde bunları arz ediyorum meselenin temeline vukuf için. İzafi zaman meselesini kavramak için Kur'an-ı Kerim'e bakmakta da fayda var. Mesela Yasin suresinde günlerimizi tanzim ederken Allah Celle Celaluhu aya anlatıyor. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ Ve sonra güneşin harekatını anlatıyor. Bunlarla bizim için bir gün, bir ay, bir zaman ölçüsü veriyor. Başka bir ayeti kerimede de meleklerin semalara doğru yükselmesini anlattığı yerde, orada diyor ki sizin günleriniz de böyle bir gün 1000 sene yapar diyor. Başka bir ayet-i kerimede de diyor ki sizin sayıp döktüğünüz günlerle 50.000 sene yapar. Bundan anlaşılıyor ki nezd-i uluhiyette sabit bir zaman ölçüsü olamaz. Kainatı bir saat gibi kuran ve onu çalıştıran Allah Celle Celaluhu hangi daire kaç saatte, kaç günde, kaç ayda, kaç senede, kaç milyon senede devrini tamamlıyor bunu biliyor Allah Celle Celaluhu. Öyleyse orada ayrı bir saat kullanıyor, güneşte ayrı bir saat, Samanyolu'nda ayrı bir saat, Herkül burcunda ayrı bir saat kullanıyor, küre-i arzda da ayrı bir saat kullanıyor. Asıl sorunun şeyine gelince, Cenab-ı Hakk'ın 6 günde yaratması meselesi bir anda yaratabilir miydi? Bir de yaratmanın manasını bilmek lazım. Halk kelimesi Arapçada Türkçemizdeki yaratmanın karşılığıdır. Halk dediğimiz zaman biz umumiyet itibariyle bir şeyin temel maddelerini, materyalini, zerratı asliyesini ve sonra terkibini hepsini yaratmaya diyoruz.
Mesela siz deseniz ki falan adam bir heykel yarattı, yanlış bir söz söylemiş olursunuz. Yani dil bakımından yanlış bir şey söylemiş olursunuz. Çünkü yaratma sözü Türkçe'de, Arapça'da halkın karşılığı. Halk Türkçe'de yaratmanın karşılığı. Bu kelime bir şeyin temel maddelerini de sen yapıyorsan, hiçten yoktan temel unsurlarını var ediyorsan ve sonra bunları bir araya getiriyorsan, bu işe yarattım diyebilirsin, halk ettim diyebilirsin. Temel maddeleri, temel unsurları sana ait değilse, senin tezgahında nesçedilmiyorsa bu işe yarattın diyemezsin. Belki sana münşi denir, inşa eden. Çok fevkalade yapıyorsan sana belki mübdi denir, bu işi ibda eden. Ama sana hiçbir zaman Halik denmez. Onun için Halik Allah'ın ismidir, Allah'a hastır. Allah'ın yalnız çeşit çeşit yaratmaları vardır. Bir, temel unsurlarıyla yaratır. İki, yarattığı şeyleri ibda ve inşa tarikiyle yapar. Allah'ın bu ikinci derecede yaptığı şey devam etmektedir. Bitmiş değildir. Kulle yevmin huve fî şe'n. Allah her an yaratmaktadır. Her an güneşte yeni bir keyfiyet yaratmaktadır. Her saniye onda 564 milyon ton hidrojeni helyume döndürmektedir. Her saniye bir sürü küre üzerinde ışık yaratmaktadır. Her saniye bu ışıklara müekkel bir sürü melaike yaratmakta, her saniye sistemlere ayrı bir görünme mazhar, ayrı bir tezahüre mazhar etmektedir. Demek ki fealun lima yurid olan Allah, daima feal, daima hallaktır. Yani yaratma işini bitirmiş, kanunlara, sistemlere, tabiattaki prensiplere terk etmiş değildir. Allah yaratmış, yaratıyor, her an yaratıyor, yaratmada devam ediyor ve idare ediyor. Bunu da bu meseleyi de yanlış anlamamak lazım. Ama ilk hilkat, şu küreye arzla semanın yaratılması meselesi niye 6 günde bir anda yaratamaz mıydı? Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri kainatta icraatını cereyan eden hadiseleri esbabı perde yaparak yapıyor. Alemi şehadete müteallik her mesele kainatta cereyan ederken perde ile cereyan ediyor. Güneşlerin, sistemlerin, küreye arzın ve semaların yaratılması alemi şehadete mahsus bir şeydir. Alemi şehadete taalluk eden her şeyi Allah Celle Celaluhu perde ile yaratıyor. Mesela, bu aleme taalluk ettiği için Cenab-ı Hak isterse hiçbir zamana tabi tutmadan güneşin içindeki bu infilakları, biraz evvel rakamını arz ettiğim hidrojenin helyume dönmesi meselesini bu zaman parçası içinde değil de daha kısa zamanda yapar. Ama esbab dairesinde işte şu kadar güce sahip olan, şu kadar merkezi bir çekime sahip olan, şu kadar merkez kaç durumu olan bir şeyde şu kadar hidrojen, şu kadar helyume dönecektir. Prensipler vaz etmiştir Allah. Bu prensipleri Allah vaz etmeseydi, yani şu sebepler icraatına perde olarak vaz etmeseydi, hiçbir ilim tekevvün etmeyecekti. İlimler meydana gelemeyecekti. Siz kimyada infilakların nasıl olduğunu çok iyi bilirsiniz. Mesela zincirleme reaksiyon, diyelim ki bir atom bombası patlatıyorsunuz, uranyumu ateşleyiverdiniz. Birdenbire infilak meydana geldi. Mikron hesaplarıyla dahi olsa, zaman parçası içinde siz bu infilakların nasıl meydana geldiğini, bir seyir takip ettiğini çok iyi bilirsiniz. Ve buna ilim dersiniz. Dersiniz ki, işte mikron hesaplarıyla bir aşirenin şu kadar parçasında şu kadar zincirleme reaksiyon oldu dersiniz. Ve bir ilmi hakikata gidersiniz. Eğer böyle sabit prensipler olmasaydı, siz ne atom bombası patlatabilirdiniz, ne de uranyumun hakkından gelebilirdiniz. Sabit prensipler olacak. İşte bu sabit prensipler, yani sizin fiziğinizin, kimyanızın, atom fiziğinizin, astronomizin rahatlıkla ilim olarak tekevvün etmesi, kitaplara girmesi ve sizin onu talebelere anlatmanız için bunların belli kanun ve prensiplere bağlanması gerektir. Mesela aksini diyelim, Allah Celle Celaluhu ben şu semaları yıktım dese, o hemen yıkılır o semalar. Hemen yaptım dese, fevkaladeden yine yapılsa yine yapılır. Küre-i şekli hazına gelsin dese, gelir onun yerine. Fakat siz hiçbir kanunda prensibe bağlı olmayan, küre-i arzın böyle gitmesinden gelmesinden, ayın denizlere tesir etmesinden, meddinden ve cezirinden hiçbir kanun çıkaramazsınız. Bu kadar seri, prensiplere bağlı olmayan
ve verasında daima Allah'ın ihtiyarını gösteren meselelerden siz ilmi kanunlar, kıstaslar çıkaramazsınız. Bilmem arz edebildim mi? Binaenaleyh şu alemi şehadet ve tasavvufi dille alemi kevn-ü fesatta değişip duran her şey esbab perdesi verasında olmaktadır. Allah izzet ve azametine perde yaptığı bu esbabı ilk hilkatta vaz etmiştir. Siz bu prensiplere tutunarak küre-i arzın ve güneşlerin ne zaman yaratıldığı hakikatine gidebilirsiniz. Mesela dersiniz ki güneş 5 milyar seneden beri yaşıyor. 5 milyar sene daha takriben yaşayabilir sizin ölçülerinizle diyebilirsiniz. Şimdi bu birdenbire ani ve def'i oluşta siz buna varamayacaktınız. Bu kanunu söyleyemeyecektiniz. Makro alemde siz bu mevzuda bir şey söyleyemeyeceğiniz gibi mikro alemde, küçük atom aleminde dahi bir şey söyleyemeyecektiniz. Sizin kimya laboratuvarlarınız size sabit bir şey söyleyemeyecekti. Anlatabildim mi? İnsan aleminde de bir şey söyleyemeyecektiniz. Bir hücrenin içindeki infilakları anlayamayacaktınız. Denaverenanın çevirdiği dalavereleri anlayamayacaktınız. Bütün bunları Allah'ın şu esbab perdesi içinde vaz ettiği prensiplere borçluyuz. İlimlerin tekevvün ve tedevvünü ona bağlıdır. 2. Allah Celle Celaluhu yapacağı her şeyi mehille yapar. Yapar da insana da ders verir. Her şey belli bir seyir takip ettikten sonra kemale erer. Birdenbire bir kemal olmaz. Bu prensibi sabit olarak vaz etmiş. Onun için bir çocuk birdenbire hemen büyük adam hüviyetine gelemez. İnsanlarda fikren, ruhen bir tekamül olabilir. Fakat insanları birdenbire kemale erdirelim diye siz onlara dış bir müdahale yapıverseniz öldürürsünüz. Nasıl fizyolojik yapı üzerinde birkaç mütasyon tesiri yapabilecek mesele bir canlıyı öldürür, mesela insanda çok külli bir değişmeye sebebiyet verebilecek bir dış müdahaleyle bir değişme temin etseniz o insan ölüverir, yaşayamaz. Aynen öyle de insanların iç ve dış yapısı belli bir seyir takip ederek kemale doğru gitmektedir. Olgunlaşmaya doğru gitmektedir. Allah Celle Celaluhu kainatı yaratmasında işte bunu gösteriyor bize. Acele etmeden, böyle aheste aheste, mehilli bu işleri takip ettiğini gösteriyor. Ahlak-ı âliye-i ilahiye ile ahlaklanıp kendisi gibi hareket etmemizi bizden istiyor. Yol bu, devran bu, düzen bununla imzalanmış. Böyle hareket ederseniz matlubunuza vasıl olursunuz, nail olursunuz. Bir başka hususa üçüncü olarak dikkatinizi rica edeceğim, bana göre mühimdir. Allah'ın en küçük alemi yaratmasında kendi azamet ve üluhiyetinin görünmesi bakımından ayrı bir husus vardır. İnsanın yaratılmasında da ayrı bir husus vardır. Meleğin yaratılmasında ayrı bir husus vardır. Kainatların, sistemlerin, nebulozların yaratılmasında da ayrı bir husus vardır. Her varlık yaratılırken Allah tarafından Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını, şen-i rububiyetini ve zatını gösteren bir ayna mahiyetinde yaratılır. O aynaya baktığı zaman Allah Celle Celaluhu kendi icraatını görür. Yani bir sanatkar gibi. Kendinde atom yapma şe'ni vardır Allah'ın. Atomu yapar, atom yaptığını seyreder. Aynı zamanda o atomları terkip edip moleküller yapma şe'ni vardır Allah'ta. Molekülleri yapar Allah, onu seyreder. Allah'ın Celle Celaluhu kendi zatında tabir caizse öyle bir kabiliyet vardır ki biz Allah'a isnat ederken şe'n diyoruz buna. Bu da ancak o büyük nebulozların, o ateş parçalarının, mai halinde o gazların dönüşünün meydana gelmesiyle ancak azamet ve üluhiyeti gösterir. Mesela trilyonlarca sene diyelim, bu sistemlerin şu şekli hazıra gelebilmesi için takip ettiği bir yol vardır. İşte bu yolda Allah Celle Celaluhu daima zat, sıfat ve esmasına ait ayrı ayrı manaları müşahede etmiştir. Belki derin bir üluhiyet hakikati ama fakat dikkat ederseniz kalbinizi işba edebilecek şeyi bulabilirsiniz bunda. Nasıl insanın yaratılmasında ahsen-i takvim sırrına mazhar olan insan ona ait bir kısım hakikatları gösteriyor. Nasıl cami bir ayna oluyor. Bir fihrist gibi bütün kainattaki hakikatları gösteriyor. Öyle de o kitabın büyük sayfaları, büyük satırları, büyük cümleleri diyebileceğimiz büyük sistemlerin, galaksilerin yaratılması Allah'ın azamet ve üluhiyetine ait ayrı manaları ifade ediyor ki vaktinde onlar görülecek, sonra da bunlar görülecektir.
Bir diğer husus, kainat bir ağaç halinde meydana gelmiştir. Ağaç biter, büyür, sonra meyve verir. Meyve gaye değil esasen. Bize göre semere, bizim istifademize baktığı için faydalıdır bizim için. Halbuki o ağacın her döneminde Allah'a bakan yönleri vardır ki, meyvenin bize baktığı gibi Allah'a bakarlar. Veya bizim meyveye baktığımız gibi Allah her dönemde o ağaca bakar. Meyve bizim için nasıl mühimdir? İstifade ediyoruz. Azamet ve üluhiyetini gösterme bakımından tohumun rüşeymini çıkarması Allah için o kadar mühimdir. O rüşeymin dal budak salması, bir filiz halinde gelişmesi o kadar mühimdir. Ağaç olması o kadar mühimdir. Meyve verinceye kadar geçireceği bütün safhalar Allah nazarında o kadar mühimdir. Hulasa-i kelam, bir şeyin insana bakar gayesi, hikmeti bir ise Halik'e bakan bindir. Allah eşyayı kendi üluhiyet ve rububiyetinin tezahürü için yaratmıştır. Fakat hakim olan Allah Celle Celaluhu bu arada bin türlü iş de yapmıştır. Bunlardan bir tanesi de bizim maslahatlarımıza, bizim için fayda sayacağımız şeylere bakıyor. İşte bunun için Cenab-ı Hak 6 günde yaratmış, ani ve def'i yaratmamıştır diyebiliriz.